Hormuz Boğazı'nda sular durulmak bir yana adeta kaynıyor diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran dünyanın en kritik su yolu üzerinde kimin kontrol sahibi olduğu konusunda birbirine taban tabana zıt iddialarda bulunuyor son günlerde ve Washington kontrol bizde derken Tahran hakimiyetimizi artırdık mesajı veriyor. Peki gerçek ne? Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Beyaz Saray'ın Project Freedom yani özgürlük projesi adını verdiği bu hamleyle mahsur kalan gemiler kurtarılmaya çalışılıyor. Ancak bölgeden gelen haberler ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Zaten ateşkes haberini aldığımızdan beri pamuk ipliğine bağlı olduğu daha ilk saatlerden beri belliydi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri İran kaynaklı füze ve drone saldırılarını durdurduğunu açıklarken bölgede de deniz trafiği neredeyse tamamen donmuş gözüküyor. Şu an yaklaşık 1600'e yakın gemi ve 20.000 denizci hala tehlikeli suların ortasında mahsur bir şekilde bekliyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada stratejik bir manevrayla destansı öfke operasyonunun resmen sona erdiğini ilan etti. Rubio'ya göre ancak artık Hürmüz'ün eski serbest statüsüne dönmesi, yani suda mayın olmaması ve kimsenin geçit yani İran tarafının geçit ücreti ödememesinden bahsediyor. Ancak Rubio bu noktada sert ifadeler kullanarak açıklama yaptı. İran rejiminin en tepesindeki isimlerin akli dengelerini yitirdiğini iddia etti bakan ve abluka'nın Tahran'a günde 500 milyon dolar gelir kaybına mal olduğunu da belirtti sözlerinde. İran'da enflasyonun %70'e ulaştığını ve toplam ticaretin %90 oranında durduğunu da hatırlattı Rubio. Ve şöyle bir cümle kurdu. Bir komünistten daha kötü şey beceriksiz bir komünisttir diyerek rejimi adeta yerin dibine sokmaya çalıştı açıklamasıyla ve Rubio nükleer tesisleri korumak için Kürt gruplara verildiği söylenen silahların çaldığını iddia ettikleri akıbetine dair de kritik bir soruyu yanıtsız bıraktı. Cevap vermek istemedi. Trump peki neler söylüyor? Başkan Trump ise Oval Ofis'te yaptığı değerlendirmede petrol fiyatlarının 300 dolara çıkma ihtimalini bile göze aldığını belirtti Trump. Akli dengesi yerinde olmayan insanların elinde nükleer silahı almak için bu ödenilebilecek çok küçük bir bedel diye tanımladı. İranlıların gereksiz bir gurur içinde olduğunu söyleyerek de şöyle dedi. Beyaz bayrağı yani teslimiyet bayrağını çekmeliler. Ne zaman pes edecekler dedi. İran'ın son 24 saat içinde Amerika gemilerine birkaç kez ateş açarak ateşkesi ihlal etmesi hakkındaki sorulara ise Trump her zamanki bu gizemli olma tavrıyla göreceksiniz, size bizzat ben bildireceğim dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bölgedeki askeri varlığın net bir liderlikle yönetildiğini vurguladı ve Trump'ın Netanyahu tarafından bu sürece çekildiğini iddialarını reddetti sert bir dille ve direksiyonda süreci yönlendiren tek bir el var. O da Başkan Trump dedi. Amerikalılarla birlikte 2 ticari geminin boğazdan geçiş yaptığını hatırlattı Hegseth ve İranlılar boğazı kontrol ettiklerini söylemişlerdi ama etmiyorlar diyerek Tahran'a utanç duyduklarını, benzeri şeyler söyledi ve Amerika Genelkurmay Başkanı da askeri hazırlığın en üst seviyede olduğunu hatırlattı ve paraşütçü birliklerin her an hava kuvvetleri uçaklarından atlayarak kilit bölgeleri ele geçirebileceği uyarısını yaptı. Zaten ekonomi faturası günden güne ağırlaşıyor. Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları %20 arttı ve Amerika'da benzin fiyatları genel olarak ülke çapında 4 dolar 48 sente ulaşarak rekor kırdı. Ki bu rakamın üzerine 2 dolar koyabilirsiniz şu an bulunduğum Kaliforniya için. Bu her zaman öyleydi gerçi. Boğaz'daki bu kör düğüm çözülecek mi yoksa
ateşkesin olduğu günden beri bu ateşkesin devamı ile ilgili endişeler var. Bu hala devam edecek mi? Yani ateşkes çökecek mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü bu konu her gün update alan bir konu. Şu an size bahsettiğim şeyler tamamen Pete Hegseth'in, Rubio'nun ve Trump'ın en son ne söylediğiyle ilgiliydi.